Halo'nun inancı. Bir yaratıcı güç var, yüce ve temiz, kutsal ve yüksek. Ona vicdanla inandım. Yeryüzü yurdum, insan soyu ulusun. İnsan ancak insan olur bunu anlamakla. İnandım. Şeytan da biziz, cin de. Ne şeytan ne melek var. Dünya dönecek cennete insanla. İnandım. Yaratılışta evrimin başı yok. Bu olgunlaşmaya ben Tevrat ile, İncil ile, Kur'an ile inandım. İnsanoğulları birbirinin kardeşi. Hayal bu. Olsun. Ben o hayale de bin canla inandım. İnsan eti yenmez. Bu avuntuya içimden bir an için atalarımı unutmakla inandım. Kan şiddeti, şiddet kanı besler. Bu düşmanlık kan ateşidir. Hiç sönmeyecek kanla inandım. Elbet şu mezar hayatını aydınlık bir kıyamet izleyecektir. Buna tam inançla inandım. Boş inanç yerin dibine geçecek, yok olacak. Aklın, o ulu büyücünün hüneriyle inandım. Karanlık sönecek, parlayacak hakkın ışığı, birden bir yanardağ patlayışıyla inandım. Kollar ve boyunlar çözülüp bağlanacak hep, yumruklar, o şangırdayan zincirle inandım. Bir gün yapacak teknik, şu kara toprağa altın, her şey olacak bilim gücüyle inandım. Elimizdeki kaynaklar arasında Tevfik Fikret'in belki de en kişisel, en yüklü eseri var. Haluk'un Defteri. Hı hı. Bize bu metinleri gönderdin ve içine daldığımızda anladık ki bu sadece bir şiir kitabı değil. Değil, kesinlikle değil. Bu bir babanın bütün bir ülkenin geleceğine dair umutlarını tek bir kişiye, yani kendi oğluna yüklemesinin hem görkemli hem de trajik hikayesi aslında. Kesinlikle öyle. Ve bu yani bir baba oğul ilişkisinin çok ötesinde bir durum. Fikret'in dizelerinin orijinal ve günümüz Türkçesindeki halleri üzerinden aslında bir devrin ruh halini göreceğiz. O dönemin sancılarını. Evet, o dönemin aydınlarının çektiği sancıları, kurduğu hayalleri, bizim buradaki görevimiz Fikret'in oğlu Haluk için yarattığı o devasa, o idealist projenin izini sürmek. Ve sonra? Ve sonra kaderin o projeyi nasıl alıp bambaşka, yani akla hayale gelmeyecek bir yere götürdüğünü anlamaya çalışmak. Ve bu bütün projenin merkezinde de o meşhur, o cüretkar şiir var. Haluk'un Amentüsü. Evet, Adeta yeni bir din, yeni bir inanç metni gibi. Ama oraya gelmeden önce bu devasa beklentinin doğduğu o ilk ana gitmemiz lazım. Her şeyin başladığı yer. Haluk'un karaladığı birkaç parça kağıt değil mi? aynen öyle. Hikayenin en masum, en saf anı belki de o an. Fikret'in kendi ifadesiyle başlıyor her şey. Defter bile denmez, 8-10 parça kağıttır. Yani öyle büyük bir şey beklememek lazım. Hiç. Yani öyle ciltli süslü bir defter beklemeyin. Bir çocuğun eline ne geçerse karaladığı dağınık kağıtlar. Fikret bu kağıtları karıştırırken bir şey buluyor. İşte o an. Bir babanın oğlunun odasında bulabileceği belki de en sarsıcı şey. Neydi o tam olarak? Bir sayfada Haluk'un acemi kalemiyle çizdiği bir vatan bayrağı var. Hı hı. Ve bayrağın altı da kısacık ama yani bir bomba etkisi yaratan bir cümle. Ölmek ve yaşatmak seni. Seni dediği de vatan. Vatan tabii. Düşünsenize, siz Abdülhamit rejiminin baskısından bunalmış, özgürlük diye kıvranan, ülkenin gidişatından umudunu kesmek üzere olan bir şairsiniz. Oğlunuzun defterinde bunu görüyorsunuz. Aynen, bu adanmışlık yeminini görüyorsunuz. Bu Fikret için her şeyi değiştiren an. Bu Fikret için bir işaret gibi olmalı. Yani kendi kuşağının yapamadığını, başaramadığını yapacak neslin ilk temsilcisini görüyor karşısında. Kesinlikle. Şiirde bir yerde bir gölge kadar hür yaşasaydım diye bir yakarışı var. Demek ki kendi yaşayamadığı özgürlüğü, kendi gerçekleştiremediği ideali oğlunda mı görüyor? Tam olarak bu. Bu bir yansıtma anı. Fikret, Haluk'un o cümlesinde kendi ruhunun özlemini, kendi neslinin bütün hayal kırıklıklarını ve bastırılmış umutlarını görüyor. O andan itibaren Haluk artık sadece onun oğlu değil, Haluk bir sembole, bir projeye dönüşüyor. Fikret'in üzerine bütün bir geleceği inşa edeceği temiz bir sayfa oluyor adeta. Ve o kısacık cümle Haluk'un omuzlarına binecek o ağır misyonun ilk kıvılcımı oluyor. İlk kıvılcımı, evet. Ve Fikret bu misyonu o kadar ciddiye alıyor ki Haluk'u şiirlerinde adeta bir süper kahraman gibi, bir kurtarıcı gibi işlemeye başlıyor. Evet, idealize ediyor. Mesela o bir resim önünde şiiri var, atalarının resmine bakan oğluna sesleniyor ve diyor ki, hak bellediğin bir yola yalnız gideceksin.
Çok ağır bir söz. Bir çocuğa söylenecek ne kadar ağır bir söz. Doğru bildiğin yolda tek başına yürüyeceksin. Muazzam bir ağırlığı var. Sadece bu da değil, oğlum o damarlarındaki asil kan var ya diyor. Evet. O kanı sıradan hedefler için değil, bütün insanlığı yaşatmak için dökeceksin. Yani oğluna bireysel bir mutluluk ya da başarı hedefi koymuyor. Hayır, hayır. Ona evrensel bir kurtuluş misyonu yüklüyor. Ve bu misyonu yerine getirebilmesi için de en mantıklı adımı atıyor. Onu çağın bilim ve aydınlanma merkezi olan Batı'ya göndermeye karar veriyor. İskoçya'nın Glasgow şehrine. Plan kağıt üzerinde mükemmel. Mükemmel. Haluk oraya gidecek, fen bilimleri, mühendislik okuyacak, Batı'nın tekniğini ve aklını alacak, sonra ülkesine dönüp bu bilgiyi, vatanını yaşatmak için kullanacak. Tam bir aydınlanmacı projesi. Evet, proje bu. Ama projenin hesaba katmadığı tek bir şey var. Nedir o? Projenin nesnesi olan Haluk'un da bir insan olması, kendi aklı, kendi ruhu, kendi arayışları olan birey olması. Ve işte hikaye tam da bu noktada Fikret'in hayallerinin çok uzağında bambaşka bir yola sapıyor. Evet, burası filmin kopçuğu yer. Çünkü kaynak metindeki o küçücük dipnot, bütün şiirleri, bütün o büyük umutları alıp bambaşka bir ışığın altına koyuyor. Bütün hikayeyi yeniden yazdırıyor resmen. Gerçeğin o soğuk, sert yüzüyle karşılaştığımız an. Dinleyicimiz için o bölümü bir okuyalım çünkü bu her şeyi değiştiriyor. Lütfen. Notta şöyle diyor, Tevfik Fikret'in oğlu Haluk, yüksek öğrenim için 1909'da İskoçya'nın Glasgow şehrine gitmiş ve burada Hristiyan dinini kabul etmiştir. Evet. Daha sonra 1913 yılında Amerika'ya göç etmiş, 1943 yılından sonra çeşitli şehirlerin kiliselerinde vaizlik ve papazlık yapmıştır. İnanılır gibi değil. Öldüğü zaman Park Lake şehri Presbiteryen Kilisesi başpapazıydı. 1965'te Florida'da bir Amerikan vatandaşı olarak vefat ediyor. Yani Evet. Rahip Haluk Fikret. Duralım ve bunun ağırlığını bir hissedelim. Evet. Vatanı kurtarsın diye bilim öğrenmeye gönderdiği oğlu sadece vatanını değil, dinini de terk edip bambaşka bir kimliği, bambaşka bir inancı seçiyor. Babasının ona biçtiği rolün tam tersi bir yola giriyor. Babasının onun için kurduğu o devasa hayal sarayı o an yerle bir oluyor. Bu bilgi Fikret'in bütün şiirlerinin üzerine çöken trajik bir gölge gibidir. Peki, bu Fikret'in projesinin mutlak bir başarısızlığı mı demek? Yani her şey boşa mı gitti yoksa burada daha karmaşık bir durum var? İşte bütün meselenin düğümlendiği o can alıcı soru bu. İlk bakışta evet tam bir başarısızlık ama sonra Fikret'in oğluna söylediği o sözü hatırlıyorsun. Hak bellediğin yola yalnız gideceksin. Aynen öyle. Haluk, babasının onun için çizdiği yoldan gitmedi belki, Ama kendi hak bellediği yolda yürüdü. kendi hak bellediği yolda, tek başına yürümedi mi? Belki de babasının emrini babasının asla hayal edemeyeceği bir şekilde yerine getirdi. Bu inanılmaz bir ironi. Ve bu ironiyi daha da keskinleştiren şey Fikret'in bütün bunlardan habersiz olması. Evet, evet. O, oğlu İskoçya'dayken ona umutlarını, ideallerini şiirlerle yollamaya devam ediyor ve işte o şiirlerin zirvesi, o meşhur Haluk'un Amentüsü tam da bu dönemde yazılıyor. Tam da o sırada. Bir saniye, Amentu kelimesi üzerinde biraz duralım. Bu hepimizin bildiği, İslami inancın temelini oluşturan, inandım anlamına gelen dini bir terim. Tabii bir inanç beyanı. Fikret'in kendi şiirine bu başlığı vermesi o dönem için ne kadar radikal bir hareketti. Neredeyse dine meydan okumak gibi değil mi? Meydan okumanın da ötesinde adeta yeni bir din kurma girişimi. O kadar mı? Kesinlikle. Tektonik bir sarsıntı yaratacak kadar cüretkar bir hareket. Fikret aslında şunu diyor, eski inançlar, eski dogmalar artık bu yeni çağa, yeni nesle yetmiyor. Size oğlumun şahsında bütün bir nesle yeni bir amentü, yeni bir inanç bildirgesi sunuyorum. Ve bu yeni inancın temeli Tanrı, vahiy ya da kutsal metinler değil. Ne peki? Akıl, bilim ve insanlık. Yani oğlu için yepyeni bir inanç sistemi tasarlıyor. Bu manifestonun bazı maddelerine, bazı dizelerine bakalım. Mesela aidiyet duygusunu, vatan ve millet kavramını nasıl yeniden tanımlıyor? Çok devrimci bir şekilde. Toprak vatanım, nevi beşer milletim. İnsan insan olur ancak bunu izanla, inandım. Yani vatanın bütün yeryüzü, milletimse tüm insanlık soyudur diyor. İnanılmaz. İnsanın ancak bunu anladığında gerçek insan olacağına inandım.
Milliyetçilik akımlarının dünyayı kasıp kavurduğu bir dönemde bu, inanılmaz evrensel, inanılmaz hümanist bir bakış açısı. Sınırları ortadan kaldıran, bütün insanlığı kucaklayan bir yaklaşım. Sadece aidiyeti değil, ahlakı da yeniden kuruyor. İyi ve kötü kavramlarını dinin alanından çıkarıp tamamen insanın kendisine yüklüyor. Ne diyor o konuda? Şeytan da biziz, cin de, ne şeytan ne melek var, dünya dönecek cennete insanla inandım. Bu muazzam bir şey. Yani dışarıda bir suçlu aramayın diyor. Aynen. Artık suçu atacak bir şeytan yok. Dünyayı cehenneme çeviren de, cennete çevirecek olan da biziz. Melekler ya da şeytanlar değil, insanın kendisi. Sorumluluğu tamamen bizim omuzlarımıza yüklüyor. Ve son olarak da kurtuluş reçetesini sunuyor. O dönemin bilime olan sarsılmaz neredeyse dini inancını yansıtan o meşhur dize. Evet. Bir gün yapacak fen şu siyah toprağa altın, her şey olacak kudreti irfanla. İnandım. Yani diyor ki bizim yeni tanrımız, yeni kurtarıcımız bilimdir, fendir. Evet, aklın gücüdür. Bizi bu içinde bulunduğumuz karanlıktan, bu siyah topraktan çıkarıp altına çevirecek olan şey bilginin ve aklın gücüdür. İşte trajedinin en keskin, en acı noktası tam da burası. Düşünün o anı. Tevfik Fikret, İstanbul'daki evinde, belki de bütün bir medeniyetin kurtuluş reçetesi olduğuna inandığı bu seküler, bilimsel, hümanist amentüyü büyük bir coşkuyla kaleme alıyor. Bütün umudunu buna bağlıyor. Oğluna inancın bilim olsun, milletin insanlık olsun, ahlakın kendi vicdanın olsun diye sesleniyor. Ve o O sırada sırada oğlu Haluk. oğlu Haluk, ondan binlerce kilometre uzakta bir İskoçya kilisesinde Fikret'in tam da karşısında durduğu o geleneksel inancın içinde kendi ruhunun kurtuluşunu buluyordu. İnanılmaz. Babanın büyük bir umutla yazdığı o akılcı amentü ile oğlunun bir Presbiteryen kilisesinin kürsüsünde yaşadığı hayat arasındaki o derin, o doldurulamaz uçurum. Bu bizim edebiyat tarihimizin en dokunaklı, en şiirsel trajedilerinden biridir. Böylece Tevfik Fikret'in Haluk'un defteri üzerinden bir yolculuk yaptık. Bir babanın umut dolu haykırışlarına, bir neslin omuzlarına yüklenen o ağır misyona Ve kaderin ironisine. ve kaderin o şaşırtıcı neredeyse acımasız cilvesine tanıklık ettik. Yolun başında defterine "Ölmek ve yaşatmak seni" diye yazan o ateşli çocuk ve yolun sonunda vatanından, dilinden, babasının hayallerinden çok uzakta bir Amerikan kasabasında ölen bir papaz. Ama dediğimiz gibi bu hikaye sadece Tevfik Fikret ve oğlu Haluk'un kişisel hikayesi değil. Çok daha evrensel bir boyutu var. Nedir o? Bu bütün ebeveynlerin çocukları için kurduğu o büyük hayallerle her bireyin kendi yolunu, kendi doğrusunu, kendi inancını seçme özgürlüğü arasındaki o ebedi gerilimin bir yansıması. İdealler ve gerçeklik arasındaki o bitmeyen savaş. O kanlı mücadelenin şiirle yazılmış en dokunaklı hali belki de. Fikret, oğluna o meşhur dizesinde "Hak bellediğin yola yalnız gideceksin" diye seslenmişti. Haluk, babasının hayal ettiği yol olmasa da, babasının çizdiği rotadan fersah fersah uzaklaşsa da sonunda tam olarak bunu yapmadı mı? Evet, bir düşününce Kendi inandığı, kendi hak bellediği yolda, belki de babasının istediğinden bile daha yalnız bir şekilde yürümedi mi? Bu hikayede asıl haklı olan kimdi? Oğlu için bir kurtuluş reçetesi yazan, bütün bir geleceği onun omuzlarına yükleyen baba mı? Yoksa o reçeteyi bir kenara bırakıp kendi reçetesini yazan, kendi ruhunun kurtuluşunu bambaşka bir inançta bulan oğul mu? Bu soruyu size bırakıyoruz.